Sevgili dostlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bu videomda kazinolarda oyun oynayanların kararlarını etkileyen ve yanılmalarına olanak sağlayan çeşitli ön yargılardan bahsedeceğim. Hemen başlıyoruz. Gelelim favori konum olan ön yargılara. Bugün size neden ön yargılardan bahsetmek istiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu ön yargılar var ya, bilgi eksikliğimizden de faydalanarak kazinolardaki şans oyunlarında beynimizi ve düşünce yapımızı etkileyerek bizi tuzaklara düşürmeye çalışırlar. Belki sizler için çok enteresan bir konu olmamakla birlikte dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü bunlar kazinolarda aleyhimize olgulardır ve bizleri cebimizdeki paralar ile ilgili tehlikeli kararlar vermeye iterler. Bunların birincisi Gambler's Fallacy. Bundan daha evvel de bahsetmiştim ama tekrar etmekte fayda var. Yani kumarbaz yanılgısıdır. Bunu en iyi bir örnek ile anlatabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir an hayal edin sevgili dostlar. 1913 yılında Monte Carlo kazinoda rulet masasının başındayız ve oyunu seyrediyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa ruletinde 37 numara var ve bunların 18'i siyah, 18'i kırmızı ve bir tane de sıfır var. Yani topun kırmızı veya siyaha düşme ihtimali aşağı yukarı %50-50. Oyun oynanmakta ve her rulet masasının yanındaki ışıklı levhaya bakıyoruz ki ben buna aptal tahtası diyorum. Çünkü evvelki turların bir sonraki oyuna etkisi sıfır olmasına rağmen bir matahmış gibi kazinolar bu levhaları koyup oyuncuların sanki geçmiş turların bir önemi varmış gibi gözlerini boyamaya çalışıyorlar. Zaten bu bilgiler kazanmanıza yardımcı olacak, sebep olacak olsa kazinolar onları hayatta oraya koymazlar. Neyse aptal tahtasına bakıyoruz. Son 6 çevirişin 6'sı da siyah gelmiş. Akabinde bakıyoruz herkes bahislerini arttırarak paralarını kırmızıya koyuyor. 6 kere üst üste siyah gelmiş eşek değil ya şimdi kırmızı gelecek diye düşünüyorlar. Fakat tabii sıkıntı şurada. Evet üst üste 6 kere siyah gelmesi gerçekten düşük bir olasılık. Yaklaşık binde 13 bir ihtimal. Ama diğer taraftan da ruletin her dönüşü eski dönüşlerinden bağımsız bir olay ve siyahın gelme ihtimali hep aynı ve hep %48,65 ve bu ihtimal hiç değişmiyor. Yani bu ihtimal daha evvel siyah kırmızı gelmiş buna göre değişmiyor. Fakat ne oluyor? 7. oyunda gene siyah geliyor. Oyuncular hay Allah diyorlar ve tekrar kırmızıyı oynuyorlar ama gene siyah geliyor. Dakikalar, saatler geçiyor. Öyle bir noktaya geliniyor ki üst üste 23 defa siyah bir numara gelmiş sevgili dostlar. Monte Carlo Kazino zaten çoktan olayı hemen yakın kazinolara duyurmuş ve duyan herkes gelmiş ve büyük bir izdiham yaşanıyor. Rulet masasına yaklaşmak mümkün değil. Bütün millet gene nesi var nesi yoksa hatta evlerin tapularını bile kırmızıya koyuyorlar ve 23 defa üst üste siyahtan sonra artık tekrar siyah gelme ihtimali yok diye düşünüyorlar. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Gene siyah geliyor. Ve Monte Carlo Casino tarihinin en büyük kazancını işte o gece yapmış oluyor. Evet üst üste 24 kere siyah gelmiş ve bunun olma ihtimali 100 milyonda 3. 100 milyonda 3. Bu olay tarihte Monte Carlo Fallacy olarak bilinir. Hatta psikoloji bilimi de bu örneği aynı isimle almış ve kullanmıştır. Evet sevgili dostlar, işte bu bir ön yargı örneğidir. Buradaki ön yargı, geçmiş sonuçların gelecek sonuçları etkileyebileceği yanılgısı ön yargısıdır. Sevgili arkadaşlar, geçmiş olayların gelecek olayları etkilemediği bir başka yerde slot makineleridir. Slot makinelerinde geçmişte gördüğünüz ve yaşadığınız bir sonuç, bir sonraki basışta ne olacağı hakkında en ufak bir ipucu bile vermez bizlere. Slot makinelerinde geçmişte ne olduğunun gelecek sonuçlara etkisi mutlak bir sıfırdır. Random number generator'ları yani rastgele sayı üreteçleri bu amaçla slot makinelerine koyulmuşlardır. Lütfen bunu aklınızda tutun ki slotlarda böyle bir hata yapmayın. Her basışınızın yeni ve geçmişten bağımsız bir olayını hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın sevgili dostlar. Kazino oyunları videoları ilginizi çekiyorsa ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmanızı rica ederim. Şimdi bir de Dunning-Kruger etkisine bakalım sevgili dostlar. Trafiğe çıksak ve araç sürücülerine sorsak desek ki sizce şoförlükte diğer şoförlere kıyasla ne kadar iyisinizdir? Mesela ilk yüzde kaça girersiniz? Ben size alacağınız cevabı söyleyeyim. Size en iyi ilk %20'ye girerim diyeceklerdir. Hatta belki daha iyisini diyeceklerdir. Peki herkes bu cevabı verirse bundan ne anlamalıyız ki? Herkes ilk %20'ye girebilir mi ki?
Bir cevap vermeyin sevgili dostlar. Size gerçek bir olayı anlatacağım. 1995 yılında bir bahar günü MacArthur Wheeler isimli bir adam Amerika'da arka arkaya 2 bankaya girer ve bu bankaları silah zoruyla soyar. Bu olay belki de tüm zamanların en saçma soygunudur. Çünkü bu adam yani MacArthur hiçbir maske takmadığı gibi üstelik de gayet emin bir şekilde kameraları da hiç umursamadan soygunlarını yapmıştır ve haliyle de olay günü akşamı polislerce kıskıvrak yakalanır. Olayı en enteresan yapan şey ise MacArthur'un polislerce yakalandığında çok şaşırmış olmasıdır. Polislere şaşkınlıkla "Beni nasıl yakaladınız ya?" der. "Ben yüzüme limon suyu sürmüştüm." Çünkü MacArthur sığ kimya bilgisiyle yüzüne limon suyu sürdüğünde yüzünün kameralar tarafından ve başkaları tarafından görünmez olacağına inanmıştı. MacArthur ilkokul düzeyindeki kimya bilgisine dayanarak sevgili dostlar, yüzüne bir ısı kaynağı yaklaşmadığı sürece limon suyu sürmenin onu görünmez kılacağından emindi. Peki herhangi bir alanda sahip olduğumuz kısıtlı bilgiye rağmen kendimize bu kadar çok güvenebilir miyiz? Bilgimizin doğruluğundan bu kadar emin olabilir miyiz? Diğer bir deyişle bu kadar kör olabilir miyiz? Maalesef araştırmalar bu sorulara evet diyor sevgili dostlar. Bu soygun psikolog David Dunning ve Justin Kruger'in dikkatini çekmiş ve daha sonra da Dunning-Kruger etkisi olarak isimlendirilecek bir kavram geliştirmişlerdir. Dunning-Kruger etkisi bir kişinin aslında herhangi bir alanda yeterince yetenekli veya bilgili olmamasına rağmen kendisini diğerlerinden üstün görme yanlışından bahseder. Yani buna bir nevi cahil cesareti de diyebiliriz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, yine yapılan bir çalışmada 2 şirkette yazılım mühendislerinden kendi performanslarını değerlendirmeleri isteniyor. Ve sonuçta genellikle yetkinliklerini en fazla abartan kişilerin aslında en düşük performansa sahip ya da en düşük yetkinliğe sahip kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında ne kadar bilgisiz ya da yeteneksizsek kendimizi iyi görme ve üstün görme eğilimimiz o kadar artıyor. Bu noktada kendimize güvenimiz acayip yüksek. Çok mutluyuz çünkü bildiğimizi zannediyoruz. Buna sevgili dostlar ego yanılsaması veya ön yargısı diyebiliriz. Adam oturuyor bir slot makinesinde veya blackjack'te birkaç kere oynuyor, kazanıyor ve birdenbire kendisini slotlarda veya jackpot'ta uzman derecesinde görmeye başlıyor. Belki gerçekten de bu konuda çok şey de biliyordur. Ama daima bilmediklerimiz olabilir diye düşünmeli ve kendimizden hiç emin olmamalıyız. Çünkü bu ego yanılsaması sizi uçuruma sürükleyebilir. Daima kendinizi geliştirmeye ve öğrenmeye açık tutmalısınız. Egonuzun sizi kör etmesine asla izin vermeyin. Sevgili dostlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomda sizin muhakeme yeteneğinizi olumsuz yönde etkileyen bu ön yargılara devam edeceğiz ve bitireceğiz. Hepinizi bekliyorum efendim. Kazino oyunları videoları ilginizi çekiyorsa ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız bu videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve de bildirimleri de tüm olarak işaretlemenizi rica ederim. Saygılarımla, cebinizin mühendisi.